Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım, hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 olması gerekiyor. Yani her model 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Şu şekilde. Bir ilmek örmeden alalım. İp kendimizden tarafta. Bir ilmek ters örelim. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafta. Bir ilmek ters örelim. Evet, sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. 6 sıra bu şekilde yapacağız. Daha sonra da 8 sıra bir ajurlu kısmımız var. Yani iki model birlikte kullanılmış. Güzel bir model çıkıyor ortaya. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Yani birinci sırada yaptığımızın. Üçüncü sıra ön yüzünde. Birinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın. Birinci sırada ters ördüğümüz ilmeği de örmeden alalım. İp kendimizden tarafta. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alalım. Yani kaydırmış oldum burada modeli. Bir ilmek ters örüyoruz. Birinci sıra ön yüzünde ters ördüğümüz ilmeği de örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafta. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın bir öncekinde ters ördüğümüzü örmeden alıyoruz. Şu örmeden aldığımız ilmeği de ters örüyoruz. Bu şekilde modeli kaydırmış olduk. Evet, son ilmeğimizi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın birinci sırada yaptığımız gibi şimdi. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir sonraki ilmeğimizi de ters örelim. Bakın buradaki ilmeğimizi örmeden alalım. Şu bir öncekinde örmeden aldığımız ilmeği de ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Bakın şöyle 6 sırayı tamamladım. Şimdi arada ajurlu olan kısmımızı yapacağız. Ajurlu kısmın 1. sıra ön yüzündeyim. 6 sıradan sonra tekrar 1 diye başlayalım. Ajurlu kısmı da ayrı anlatıyorum size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yani 1. sıra ön yüzündeyim yine. Kenar ilmeğinden sonra önce bir artırma yaptım pardon burada. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Devamında 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek düzden sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. 3 ilmek düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir düz örerek sola doğru keselim. Sıra sonunda 3 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 1. sıramızı tamamladık ajurlu olan kısmın. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Ajurlu bölümün. Kenar ilmeğinden sonra bakın şimdi bir ilmek düz örelim. Bir ilmek düz ördüm bu ajurlu ilmeğimi. Daha sonra bir artırma yaptım. Kesme ilmeğime geldim bakın. Bu ve bir sonrakini alarak 2 ilmeği topladım, düz ördüm. Sola doğru kestim yani. Yine 3 ilmek düz. 3 ilmek düz. Bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. 3 ilmek düz. Bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Sıra sonunda 2 düz ilmeğimiz kaldı. Düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu modelde dediğim gibi hep ters örülecek arka yüzünde. Farklı bir işlem yapılmıyor. Model ön yüzünde kuruluyor. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi 2 düzümüz var. 1, 2. 2 düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Kesme ilmeğimize geldi. Bunun ikisini bir aldım. Sola doğru yine kestim. 3 ilmek düz örelim. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. 3 ilmek düz, bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir ilmek düz sıra sonunda, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım.
7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz. Kesme yaptığım ilmeğe geldim. 1 ilmek artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. 3 ilmek düz. Aralarda hep 3 düzümüz olacak. Sıra başında ve sıra sonunda değişiyor. Bakın bu sıra başında arttı ilmeklerimiz, sıra sonunda eksildi. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 3 ilmek düz. 1 ilmek artırma. Sıra sonunda kalan 2 ilmeğimizi de ikisini bir topladım. Sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonunda ilmeklerimizi tamamen bitirmiş olduk. 8 sırayı tamamladık. Bu ajurlu olan kısmı da bitirdik, yani 8 sıradan. 6 sıra daha önce yaptık. Şu örmeden aldığımız ilmek olan modeli. 8 sırada ajurlu modeli yaptık. Evet, tamamladım şimdi. Modeli bu şekilde kurmuş olduk. Bakın burada 6 sıra, burada 8 sıra. İsterseniz bu 6 sırayı daha da fazla yapabilirsiniz. Ben 6 sıradan yaptım. Şurada başlangıcını bir kez daha göstereyim size. Şu alt kısmın 1. sıra, yani ön yüzündeyim. Orayı tekrar kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ip kendimden tarafta. Daha sonra bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. İp kendimizden tarafta. Bir ters ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir ters ilmek ördüm. Bakın böyle devam edecek. Yani bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekte ama ipimiz hep kendimizden tarafta olacak. Buna dikkat edelim. Evet, son ilmeğimi de örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada yaptığımız işlemin yani 1. sırasını tekrar kurmuş olduk beraber. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım size. Bakın şöyle. Lastik kullanmadım çünkü alt kısmı lastik gibi oluyor. Ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz tabii ki. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde, bakın. Model gayet güzel. Şöyle kabartmalı. Yapımı da oldukça kolay. Dediğim gibi şu kısmı daha da uzatabilirsiniz. Ben 6 sıradan yaptım. Bunu 8 veya 10 sırada yapabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında gayet güzel olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.